Hoş geldiniz. Bugünkü derinlemesine incelememizde elimizdeki kaynaklara yakından bakacağız. Kürt kimliğinin Türk kültürü içindeki ve tabii dijital alandaki temsilleri üzerine konuşacağız. Ve bunu yaparken de oryantalizm ve self-oryantalizm yani öz-oryantalizm kavramlarını kullanacağız. Kaynaklarımız bu karmaşık ilişkileri çözümlüyor. Amacımız da bu temsillerin nasıl kurulduğunu, ne anlama geldiğini beraberce anlamaya çalışmak. Belki başlarken şunu sormak lazım. Bir kültür nasıl temsil ediliyor ve bu o kültürün kendini görme biçimini ne kadar etkiliyor? Evet, önemli bir soru. İsterseniz önce şu oryantalizm kavramını bir hatırlayalım kısaca. Edward Said'in tanımıyla Batı'nın Doğu'yu biraz egemen bir yerden kalıplarla kurgulaması. Ama kaynaklarda ilginç olan bunun Türkiye'deki bir tür yansıması yani iç oryantalizm olarak tartışılması. İç oryantalizm yani Aslında Said'in o bilgi üzerinden güç kurma mekanizmasının ülke içinde işlemesi gibi bir durum. anladım. Yani bu sadece dışarıdan, batıdan gelen bir bakış değil, aynı zamanda içeride de yeniden üretilen bir mekanizma. Kaynaklar bunu mu söylüyor? Kesinlikle analizler tam olarak bu içselleşmiş ya da içeriden uygulanan mekanizmaya işaret ediyor. İşte burası gerçekten düşündürücü bence. Kültürel örneklere bakınca daha da netleşiyor sanki. Mesela sinema. Çok çarpıcı örnekler var metinlerde. Kürtlerin ya devlet düşmanı, terörist olarak ya da tam tersi Yeşilçam'daki gibi o saf, masum köylü imgesiyle sunulduğu belirtiliyor. Hep bir ikilik var gibi. Evet, ağalık, kan davası gibi klişeler de cabası tabii. 80'lerden sonra ise temsiller daha çok şiddet ya da mağduriyet eksenine kaymış görünüyor analizlere göre. Hatta Yılmaz Güney'in ilk filmlerinde bile Kürt kimliğinin açıkça ifade edilemediği, karakterlerin genelde böyle suskun, acı çeken figürler olduğu söyleniyor. Bu bile başlı başına bir şey anlatıyor aslında. Aynen öyle ve bu durum sadece sinemada değil, müzikte de benzer kalıplar var. Kaynaklar gösteriyor ki Kürt ezgileri bazen anonim olarak etiketlenmiş veya genel bir doğu müziği sepetine atılmış. Popüler alandaysa ya böyle etnik bir niş muamelesi görmüş ya da yüzeysel bir egzotik unsur olarak kullanılmış. TRT repertuarı örneği de vardı sanırım, değil mi? Bazı Kürtçe eserlerin Türkçeleştirilip aslının unutulması gibi. Evet, o da önemli bir nokta. Hatta dembej geleneği yani o muazzam sözlü tarih anlatıcılığı onun bile kendi derin bağlamından koparılıp ticarileştirilme riski taşıdığı vurgulanıyor. Kültürü bağlamından koparma durumu yani. Benzer bir eğilim sanat ve edebiyatta da varmış gibi duruyor. Yazarların belirttiğine göre Kürt imgesi genelde kırsal, folklorik öğelerle, şehirli Türk bakışıyla böyle pastoral bir egzotizm içinde sunulmuş. Doğal, saf ama hep biraz dışarıda, modernitenin uzağında. Kültürel nesneler de öyle. Kıyafetler, halılar sıkça turistik meta seviyesine indirgenmiş. Tam bu noktada galiba diğer kavrama geçiyoruz. Self-oryantalizm yani öz-oryantalizm. Evet, işin ilginçleştiği yerlerden biri de burası. Çünkü kaynaklara göre oryantalizm sadece dışarıdan dayatılan bir bakış değil, zamanla baskı altındaki gruplar tarafından da içselleştirilebiliyor. Yani egemen anlatıyı, hatta kendileri hakkındaki olumsuz klişeleri benimseme durumu. Bu içselleştirme örnekleri de bayağı dikkat çekici metinlerdi. Mesela Kürtler arasında bile bazı klişelerin olabildiği, kentli Kürdün kırsaldakine geri kalmış demesi gibi örnekler veriliyor. Ya da kendini tanımlarken hep o dışarıdan biçilen misafirperver, savaşçı gibi imgeleri kullanma eğilimi. Kesinlikle. Veya popüler kültürde sürekli mağduriyet ya da tam tersi kahramanlık temalarının öne çıkması. Bu da kimliğin diğer renklerini, çeşitliliğini gölgeleyebiliyor tabii. Modernleşme adına kendi kültürel pratiklerini geri görme eğilimi ya da sanatta modernleşmiş Kürt sendromu denilen şey. Ya aşırı egzotik olma ya da kimliksizleşip evrensel olma çabası arasında sıkışmak. Hatta Kürt rap kültürü bile ele alınıyor. Direniş potansiyeli var ama bazen travmayı, köyüm yakıldı gibi imgeleri estetik bir tüketim nesnesine dönüştürme riski taşıyor deniyor. Evet, bu da hassas bir denge. Peki, günümüz, dijital çağ, bu temsiller, bu içselleştirmeler orada nasıl karşılık buluyor? Sosyal medya bir yandan Kürtçe'ye bir alan açıyor gibi duruyor, değil mi?
YouTube, TikTok içerikleri falan. Gençler ilgi gösteriyor belki. Evet, bir görünürlük var, bu doğru. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Kaynaklardaki Dersim araştırması mesela bayağı düşündürücü. 18 yaş altı gençlerin %93'ü evde sadece Türkçe konuşuyormuş. %93 mü? Çok yüksek bir oran. Evet, Ahmet gibi Kürt nüfusun yoğun olduğu bir merkezde bile 18-30 yaş arası gençlerin sadece %18'i Kürtçe okuyup yazabiliyormuş. Bu veriler, dijitaldeki görünürlüğe rağmen dilin gündelik hayattaki yerinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Bir de platformların teknik sorunları var tabii. Kürtçeyi tanımama, sansür gibi. Aynen, o sorunlar da devam ediyor maalesef. Bu durum dijitaldeki self-oryantalizmle de ilişkili olabilir mi peki? Hani algoritmalara oynamak için kültürü daha mistik, egzotik sunma çabası. İşte dengbejlik nostaljisi, kıyafetleri kostüm gibi sergilemek, güncel kimlikleri geri plana itmek. Bu kesinlikle kaynaklarda işaret edilen bir risk. Kültürün bir tür vitrin malzemesine dönüşme tehlikesi. Ama şunu da eklemek lazım, olumlu çabalar da var. Analizlerde, dijital alanda edebiyatı, aktivizmi öne çıkaran, Kürt kimliğini daha katmanlı, daha çağdaş sunmaya çalışan sayfalar, girişimler de belirtiliyor. Bir tür direniş alanı olarak da işliyor yani dijital dünya. Anlıyorum. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra sizin için ana çıkarım ne? Gördüğümüz kadarıyla hem dışsal oryantalist bakış hem de içselleştirilmiş self-oryantalist bakış Kürt kimliğinin temsilini derinden etkiliyor. Hem geleneksel hem dijital alanda. Evet ve kaynakların ısrarla vurguladığı şey şu, daha sağlıklı bir diyalog için, daha eşitlikçi bir ilişki için herkesin bu kalıpları sorgulaması gerekiyor. Hem egemen kültürün kendi bakışını hem de Kürtlerin kendilerine dair içselleştirdikleri bazı algıları. Kültürel temsillerdeki bu dönüşümün sadece kültürel değil, aynı zamanda toplumsal barış ve eşitlik gibi daha geniş hedefler için de önemli olduğu belirtiliyor. Ve tabii bu tuzaklara düşmeden özgün işler üreten sanatçılar da var. Kaynaklarda isimleri geçiyor. Bahman Gobadi, Şivan Perver, Mehmet Uzun gibi. Onların çabası da çok değerli. Kesinlikle. Onlar kendi özgün estetiklerini ve dillerini yaratmayı başarmış isimler. Peki, o zaman dinleyicilerimize son bir düşünce sorusu bırakalım belki de. Özellikle sosyal medyada yani çevrim içi ortamda stereotiplerin ne kadar kolay yayıldığını ve kök saldığını düşünürsek, biz hepimiz kültürel temsillerin daha eleştirel bir tüketicisi, hatta belki üreticisi olmak için kişisel olarak ne yapabiliriz? Özgünlüğün, hani o tıklanma sayısı ya da popüler kalıplara uyma baskısı altında ezilmemesini nasıl sağlayabiliriz? Bu da üzerine düşünmeye değer bir soru sanırım.